Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kara buğdaylı mısır ekmeği. Mısır ekmeği tarifi çok isteniyordu. Neden hiç mısır ekmeği yapmıyorsun diye. Aslında ben çok yapıyorum mısır ekmeği ama hiç tarifini çekmek nasip olmadı. Bugüne kısmetmiş. Mısır ekmeği yapmışken bir de kara buğday da ekleyeyim dedim. Çünkü kara buğdaylı hiç denememiştim. Hem mısır unlu hem de kara buğday unu ekleyerek size bir tarif vermek istedim. Tarifime geçecek olursak 4 su bardağı mısır unum var. Ölçüyle de gösterdim. Normal bildiğim su bardağı ölçüsüyle 4 su bardağı mısır unumu ekledim. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Tuzumu da ekledikten sonra mısır unu ve tuzunu el yardımıyla karıştırıyorum. Bugün tarifimi çekerken hiçbir mutfak gerecinden yardım almadan sadece elimle yapacağım hamuru. Çünkü ben de mısır unu ve kara buğday ununu ilk defa yapıyorum. O yüzden kıvamını anlayabilmem için el yardımıyla yapacağım. Kara buğday unum ise Doğa Evi kara buğday unu aldım. Bundan 1 su bardağı ekliyorum. Daha sonra hamurumu suyunu kattıktan sonra kıvamına göre yarım su bardağı daha kara buğday unu ekleyeceğim. Aslında toplamda 1,5 su bardağı kara buğday unu ekliyorum. Kara buğday unumu da ilave ettikten sonra onları güzel harmanlıyorum. Daha sonra ise yaş mayamı ekleyeceğim. Yaş maya Pak Maya markasını kullanıyorum. Pak Maya'nın çeyreğini kullandım. Ben yaş mayalarımı buzlukta muhafaza ediyorum bozulmasınlar diye. Buzluktan çıkardım yaş mayanın ılık suya koydum çözülmesi için. Daha sonra ise elimle onu karıştırıyorum. Mayanın aktif hale gelmesi için. Mayam aktif hale geldi. Bunu da hamuruma ilave ediyorum. Mayamı da ilave ettikten sonra artık suyuma geçiyorum. 4 su bardağı da su kullandım. Suları ise hepsini birden dökmüyoruz tabii ki hamurumuza. Hamuru yoğurdukça ilave edeceğiz suyumuzu. Hamurumu yoğururken bir yandan da size kara buğday unumdan bahsedeceğim. Nereden aldığımı. Büyük marketlerden aldım. Ben de artık alışkanlık oldu. Marketlere gittiğim zaman raf raf geziyorum genelde. Glutensiz bölüm var mı diye. Orada gezerken yine kara buğday ununa denk geldim. Hem görmüşken alayım dedim. Ben de hiç kara buğday unuyla ekmek yapmamıştım. Hem sizler de çok istiyordunuz. Ben de bir denemiş olayım dedim. Aslında çok pahalı. Bu yüzden de almıyordum kara buğday ununu. 400 gramına 9 lira verdim. Hamurum da artık kendini toplamaya başladı. Suyunu ilave ettikçe yoğurmaya devam ediyorum. Aslında bu mısır unuyla yaptığınız ekmekte suyunu ilave ettikçe yavaş yavaş yoğurmaya devam edeceğiz. İyice yoğurdukça, bak şu anda suyunu koydum. Nasıl cıvık gözüküyor ama yoğurdukça o suyu nasıl emiyor. Mısır ununun özelliği bu. Suyunu çok fazla emmesi. O yüzden de orantılı bir şekilde olması gerekiyor. Bu ekmeğimi de hayvansal gıdalara alerjisi olanlar için de çektim. Süt ürünlerine, yumurtayı hep çok soruluyordu. Mesela ekmekleri yaptığım zaman yumurta koymasak olur mu? Süt koymadan olur mu diye. Bu ekmek tam sizler için oldu aslında. Hem çok basit bir ekmek. Gördüğünüz gibi 4 malzemeyle oluşuyor. Su, tuz, un ve de kara buğday ununu ekledim. Bakın şu anda nasıl suyunu ekledim. Nasıl cıvık bir hamur oldu. Ama şimdi yoğurmaya devam ettikçe o katılaşacak. Hem çok basit, bir yandan yapması çok basit, bir yandan da kıvam tutturmak zor mısır ununda. Tarifin başında da bahsetmiştim. Kontrollü olarak ekleyeceğiz toplamda 1,5 su bardağı kara buğday ununu. O zaman 1 su bardağını koymuştum. Şimdi yarımını koydum kara buğday unumu. Onu da tekrar yoğuruyorum. Bu işlemi yaparken iyice her tarafına elinizin değmesi lazım hamurun. Çünkü bazı yerlerde su değmemiş oluyor. Şaşırıyorsunuz. Böyle yoğururken bir bakıyorsun, elini alttan soktuğun zaman hala böyle unun ıslak olmadığını görebiliyorsunuz. Şu anda kıvamını aldı bakın. Çok güzel bir kıvam. Aslında bu şey gibi bunun kıvamı. Tabiri caizse böyle hani kum oluyor ya, çocukların oynadığı hamur. Kumlu bir hamur var ya, onun gibi oldu. Kıvamı öyle olması gerekiyor ki güzel olsun.
Artık hamurum oldu. Kıvamı gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi borcamımı aldım. Borcamımı tereyağlayacağım. Hem hatta bol bir şekilde yağlayacağım. Her tarafına değecek şekilde tereyağlayacağım. Siz sıvı yağla da yağlayabilirsiniz ama tabii tereyağının kendi öz kokusu da ekmeğime geçeceği için daha güzel bir kokusu olacak piştiği zaman. O yüzden de her tarafını bolca tereyağla yağladım. Artık hamurumu da borcamıma ekliyorum. Daha sonrası ise yarım saat kadar dinlendireceğim hamurumu. Aslında bu mısır unuyla yapılan ekmeklerde çok kabarma olmuyor. Ama hamurun dinlenmesi için aslında dinlendireceğim. Mayalı bir hamur ama öyle normal un gibi kabarmayacak tabii ki. Hamuru borcama ekleyince her tarafını güzelce elimizle düzlüyoruz. Piştiği zaman şekli de güzel olsun diye. Daha sonra ise elimize su döküp üzerine böyle yaymamız gerekiyor. Hem kıvamı düz olacak hem de zaten mayalandırmaya koyacağız ya şimdi yarım saat kadar. O sudan da anlamış olacağız aslında mayalandığını. Bir bıçak yardımıyla ben spatula yardımıyla üzerine şekil de verdim. Siz istediğiniz şekilde verebilirsiniz. Hatta kesebilirsiniz de. Piştikten sonra kolay olsun diye. Ben bölüp yemeyi çok sevdiğim için ben kesmiyorum. Öyle bıçakla kesmek istemedim. Şimdi üzerini de bir poşet yardımıyla bir de jelatin yardımıyla kapatıyoruz. Yarım saat dinlendirmeye bırakıyoruz. Dinlendiğini ve mayalandığını nasıl öğreneceğiz? Açtığımız zaman yarım saat sonra üzerindeki suyu da tamamen çekmiş olacak. Gördüğünüz gibi şu an üzerindeki suyu tamamen çekmiş. Ve hamurumuz tamamen hazır şu anda fırına girmeye. 200 derece fırında, daha önceden ısıtılmış 200 derece fırında 50 dakika pişireceğiz. Alt üstü pişene kadar. Ve ilk aslında fırından çıktığı zaman da hemen sıcağı sıcağına kesinlikle dokunmuyoruz, kesmiyoruz, hiçbir müdahale etmiyoruz. Önce güzel bir beze saracağız. İlk sıcaklığının çıkmasını bekleyeceğiz. Çünkü hamurumuzu hemen çıkar çıkmaz kestiğimiz zaman o kestiğimiz yerin hamur olduğunu göreceksiniz. Evet şu anda pişti. Fırından çıkar çıkmaz sizlere göstermek istedim. Daha sonra ben bunu bekleteceğim bir saat. Bir saat sonra keseceğim ve göreceksiniz. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir mısır ekmeğim oldu. Kara buğdaylı bir mısır ekmeğim oldu. Evet artık bir saat geçti. Hamurumu kestim ortadan. Ve gördüğünüz gibi dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Hemen kenarından az bir şey tadına bakmak istiyorum. Sabırsızlanıyorum çünkü çok güzel oldu. Evet tadına da baktım. Gerçekten inanılmaz olmuş. Farklı bir tat, farklı bir lezzet oldu. Gerçekten çok doğal, lezzetli, mis kokulu bir ekmeğim oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmanız çok önemli. Sizler benim kanalıma abone oldukça bu tarz videolarım daha çok gelecektir. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.